Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği'ne hoş geldiniz. Sıfırdan kadro oluşturacağız arkadaşlar ve hiç para harcamadan, ne futbol parası ne de GP, hiç para harcamadan 11 kişilik sıfırdan kadromuzu oluşturacağız. Peki bunu nasıl yapacağız dersek şu şekilde: oyundan, haftalık etkinliklerden ve zaman zaman güncellemelerden kazandığımız adaylı sözleşmeler var. 5 yıldızlı, 4 yıldızlı, 3 yıldızlı gibi adaylı sözleşmeler. Onların hepsini kullanarak sıfırdan bir kadro oluşturalım istiyorum. Kaleden santrafora kadar herkes kendi bölgesinde oynayacak şekilde bir kadromuzu oluşturacağız. Adaylı sözleşmelerle oyuncu alabileceğimiz 2 tane paket bulunuyor. Bunların da artık son süresine az bir zaman kaldı. Eğer adaylı sözleşmelerimizin süresi dolmak üzereyse, ki bende 3 tane adaylı sözleşme süresi yakın bir zamanda dolacak. 10 Kasım tarihinde sona eriyor. Bir tane 3 yıldızlı, bir tane 4 yıldızlı, bir tane 5 yıldızlı adaylı sözleşmelerimi kullanmam gerekiyor. Ben de dedim ki hepsini kullanayım. Tabi bunu size önermiyorum. Eğer süreleriniz varsa bir sonraki paketi de bekleyebilirsiniz. Süresi dolacak adaylı sözleşmeleri kullanmamız lazım, yoksa siliniyor. Benim şu an elimde 2 tane 5 yıldızlı, 5 tane 4 yıldızlı ve 3 tane 3 yıldızlı adaylı sözleşme var. 10 tane bedava futbolcu alabiliyorum. Ayrıca ben bir tane 5 yıldızlıya da Casemiro'yu almıştım. 11 tane futbolcu eder aslında. Şimdi öyle bir şekilde oyuncu almalıyız ki kaleden santrafora kadar kadroyu dizmemiz lazım. 4-2-1-3 tarzı dizilişle oynayabiliriz. Dörtlü bir savunmamız olsun. Açıklarımız bulunsun. Santrafor. En az bir tane ofansif orta saha futbolcusu alalım. Şimdi baktığımız zaman bazı bölgelerde oyuncu az. Mesela stoper. Burada Kunde var. Sol bek futbolcusu var. 2 tane sol bek var. Sağ bek sıkıntısı var. Sadece tek sağ bek burada bulunuyor. Diğer pakette sağ bek yok. Stoper sıkıntısı var. Stoper az var. O yüzden 5 yıldız adaylı sözleşmeyle belki istemediğimiz oyuncuyu da alabiliriz. Burada seçeneklerimiz fazla. 3 yıldızlı oyuncular da bulunuyor. Fakat şöyle yapalım. Kaleden başlayarak sırayla kadromuzu oluşturalım. Karışıklık olmasın. Aynı bölgeye de çok fazla futbolcu almayalım. Nokta atışı yapmamız gerekiyor. 10 tane adaylı sözleşmeyi doğru kullanmamız lazım kadroyu oluşturabilmek için. İlk olarak kaleden başlayalım. Burada 3 yıldızlı adaylı sözleşme ile alabileceğimiz kaleci var. Zaten bizim bu hesabımızda da kaleci çıkmıyordu. Elimizdeki kaleciden bile daha iyi bir kaleci diyebiliriz. Kaleciyi alalım. 3 yıldızlı adaylı sözleşmemizi kullanalım. 2 tane 3 yıldızlı adaylı sözleşmemiz kaldı. Göbekte de Dilrosun vardı. Onu sol tarafta da kullanabiliriz. Kalemiz tamam. Şimdi sol bek tarafına geçecek olursak burada Blind var. Ben Blind'i beğeniyorum. Blind'i defansif orta sahada, stoperde falan da kullanabiliyoruz. Biz sol bek işini alalım. 4 yıldızlı adaylı sözleşmeyle alabileceğimiz bir futbolcu. Sol beke başladık. 2 tane de stoper alalım. Sol bekimiz de tamam. Burada 4 yıldızlı adaylı sözleşmeyle alabileceğimiz stoper futbolcusu bulunuyor. Teze'yi de kadromuza katalım. Birinci stoperimizi aldık. Başka stoper yok bu pakette. Sağ bek yok. 3 yıldızlı 4 yıldızlıya alabileceğimiz bir tane sağ bek koysalardı keşke. O anlamda zayıf oldu. Şimdi biz sağ bek futbolcusu için 5 yıldızlı adaylı sözleşmeyi kullanacağız. İkinci stoperimizi de Kunde ile tamamlayalım. Kunde sağ bekte de oynayabiliyor. Önemli bir futbolcu, alabileceğimiz oyunculardan bir tanesi. 5 yıldızlı değer diyebiliriz kendisi için. 2 tane 5 yıldızlı kullanma hakkımızın birisini tamamladık. Zaten Casemiro'yu da çok önceden almıştım. İkinci stoperimiz tamam. Şimdi kaldı sağ bek. Sağ bek için bu tarafta sağ bek yok. Sadece tek sağ bek futbolcusu burada bulunuyor. Kunde'yi sağ beke çeksek stoper yok. Mecbur sağ bek futbolcusu olarak 5 yıldızlı adaylı sözleşmemizi kullanacağız. Normalde ben sağ beke 5 yıldızı vermezdim. Ama sıfırdan kadro oluşturmak istiyorsak tek sağ bekte bu futbolcu mecbur alacağız. Alalım. 5 yıldızlarımızı tamamlamış olduk. Kalemiz tamam. Orta alan dörtlü tamam. Casemiro'yu da önceden almıştım. Dost da tamam. Şimdi asıl önemli olan tarafa geçiyoruz. Ön taraf. Elimizde 5 yıldızlı kalmadı. Buradan alabileceğimiz önemli futbolcular var. 4 yıldızlı 3 tane. 3 yıldızından da 2 tane almamız gerekiyor. Şimdi kritik. Bundan sonrası çok önemli. Orta alana futbolcu almamız lazım. Kanada da almamız lazım. Bergwijn sağ tarafta oynayabiliyor. Alalım. Solda ya da sağda kullanabiliriz kendisini. Sol açık ya da sağ açık olarak değerlendireceğiz.
Bize şimdi göbek lazım. Ofansif orta saha lazım. Santrafor da aslında lazım. Şimdi şu tarafa geçelim. Burada 3 yıldızlı 2 tane oyuncu alma hakkımız var, değerlendirelim. Dilrosun. Bu futbolcuyu göbekte de kullanabiliriz, sol açıkta da. Az önceki Bergwijn'i sağ açığa çekersek Dilrosun'u sol açıkta kullanabiliriz. Oyun tarzı da gezici kanat. Birçok da oyun tarzına sahip kendisi. Bu futbolcuyu hem de 3 yıldızlı adaylı sözleşmeyle alabiliyoruz. Anlaş diyelim. Kendisini sol açıkta da değerlendirebiliriz. Ona göre bir hamle yapacağız. Eğer sol açıkta kullanırsak orta alana 2 tane futbolcu almamız lazım. Göbek, ofansif orta saha, o bölgeler oyuncu şart. Daha santrafora da oyuncu almadık. Şimdi içeriye bir bakalım. Burası kritik. Bir tane 3 yıldızlı oyuncu alma hakkımız var. Burada Danilo bulunuyor. Santrafor futbolcusu. 2 tane de 4 yıldızlı oyuncu almamız lazım. Şurada göbek futbolcusu var. Belki kendisini göbeğe de katabiliriz. Eğer bunu alırsak az önceki Dilrosun'u sol açığa çekmemiz lazım. Tam orta saha oyun tarzına sahip kendisi. 3 yıldızlı adaylı sözleşmeyle alabiliyoruz. Fena da değil aslında. 3 yıldızlı içinde alınabilecek oyunculardan bir tanesi. Santrafor'u da 4 yıldızlıyla alabiliriz. Olmadı öyle yapalım. Göbeğe de bu futbolcumuzu alalım. Başka 3 yıldızlı alabileceğimiz göbek oyuncusu yok. Anlaş diyelim. 3 yıldızlı adaylı sözleşmelerimizi bitirdik. Şu an kadroyu tamamlamak için bir tane santrafor, bir tane de ofansif orta saha almamız lazım. Onu da 4 yıldızlılarla tamamlayalım. Şimdi diğer tarafa geçelim. Aslında göbek var mı 4 yıldızlı burada? Bir tane de göbek oyuncusu var. Dost'a falan kullanabiliyoruz kendisini. Hiç ofansif orta saha kullanmadan göbekli dostlu bir diziliş de yapabiliriz ama ben ofansif orta sahaları da seviyorum. Ah şu Renato Sanchez 4 yıldızlı olsaydı bunu alırdık. Santraforumuzu alalım. Santrafor aradan çıkaralım. 4 yıldızlı adaylı sözleşmeli alacağımız bir tane oyuncu kaldı. Önemli bir futbolcu Simeone. Napoli takımında oyuna sonradan girdiğinde ya da Osimhen olmadığı zamanlarda önemli katkılar verdi. Şampiyonlar Ligi'nde olsun, liginde olsun kritik goller de attı. Bence beklentinin üzerinde bir performans sergiliyor. Napoli'de Osimhen sakatlanınca daha fazla şans buldu ve bunu iyi değerlendirdi. Şimdi son hakkımız, onu da kullanacağız. Ofansif orta saha futbolcusu Carvalho ya da göbek futbolcusu Fernandes. Fernandes'imiz tam orta saha oyun tarzına sahip. Burada seviyesi düşük bir Carvalho var. İki arada bir derede kaldım. Bu oyuncumuz da 19 yaşında. Şöyle bir form durumuna bakalım. Standartmış. Becerileri de bunlar. Gençlere yatırım yapalım. Biz bu genç futbolcuyu alalım. Ya bunun normalde 4 yıldızlı değil 3 yıldızlı falan olması gerekiyordu. Alalım gitsin. Anlaş diyelim. Ofansif orta sahada diziliş kullanırız. Ben genelde ofansif orta sahada dizilişleri tercih ediyorum. Şu an aslında kadroyu oluşturduk. Kaleden santrafora kadar aldık. Şimdi bunları bir dizeceğiz. Sıfırdan kadromuzu oluşturalım. Alınma sırası diyelim. Bu hesabımızda da güzel futbolcular birikti. Santrafora hemen Napoli'nin yıldızını çektik. Takım oyun tarzı düşük olduğu için seviye bayağı bir kötü görünüyor. Bunları düzeltiriz. Ofansif hatta dizilişi bir değiştirelim. 4-2-1-3 yapalım. 4-2-1-3 dizilişini kullanalım. Ofansif orta sahamız da tamam. Göbeğe de oyuncumuzu çekelim. İki tarafta da oynayabiliyor ama göbek yapalım hadi. Stoper futbolcumuz Kunde. Sağ bekte de kullanabiliyoruz. Diğer stoperimiz. Sonra sağ bekimiz 5 yıldızlı adaylı sözleşme verdi kendisi için Molina. Sol açığımızı sağ açıkta kullanırız. Sol bekimiz Blind. Çok iyi bir sol bek. Taş gibi. Kalecimiz benim eldeki kaleciden daha iyi. Bu stoper değil. Aman karıştı. Listeyi karıştırmayalım. Göbek futbolcusunu sol açıkta değerlendireceğiz. Ve Casemiro. Ben önceden de Casemiro'yu almıştım. Casemiro'yu da buradan bulalım. Şimdi Casemiro. Aşağılara doğru inelim. Evet burada. Kendisini almıştık. Evet sıfırdan kadromuzu oluşturduk. Şimdi de bir oyun tarzlarını arttıralım. Oyun tarzı düşük olan futbolcularımız var. Simeone'yi fullleyebiliriz. Santrafor futbolcumuz 44.000 DP istiyor kendisi. Hızlı kontratak değerine göre geliştirelim. Keşke bunların da hepsi 90 olsaydı. Simeone'nin ilerleme puanlarını da dağıttım. Bu şekilde bir ayarlama yaptım. Bazılarını hiç basmadım bile. Ofansif farkındalığın 82'ye kadar çıktı. Bitiriciliği 85.
Kafa özelliği falan basmadım, düşüktü. Aşağılara doğru indiğimizde hızı 82'ye kadar çıkardık. Hızlanma 79. Dayanıklılığı da 78'e kadar çıktı ki epey de hızlanmaya falan da bastık aslında hız hızlanma değerlerine. Kaydedelim bu şekilde. Sol açıktaki futbolcumuz maksimum seviyesinde. Sağ açıktaki Bergwijn'i da bir fullleyelim. Hücum oyuncularını en azından fulllemiş oluruz. Bergwijn'i de hızlı kontratak diğerine göre geliştirelim. 98 fazla oldu. 88'de biz bıraksak bunu daha iyi. Şimdilik 88'de kalsın. Bergwijn'i oyuna bıraktığımız zaman bu şekilde bir dağıtım yapıyor ve 90 seviyeye kadar çıkarıyor. Ama ben kafa zıplama gibi şeyleri düşünmüyorum Bergwijn'da. Çünkü arttırsak da pek bir işe yaramıyor. Kafa değeri zaten 56. Boşuna ilerleme puanı harcamayalım. Hızlanması çok yüksek olmuş. Dengesi de yüksek. Oradan kırpıp başka yere de aktarabiliriz. Belki seviyesi düşer ama başka şekillerde de güçlendirebiliriz oyuncumuzu. Şu an elimizde 3 tane ilerleme puanı var. Alçaktan pası düşük olmuş. Yüksekten pas kısmı özellikle. Bir tık ona bastık. Hatta hızlanmasından biraz indirsek oyuncumuzun. Ben paslarını arttırayım istiyorum. Açık futbolcusu. Topu taşıyor, sürüyor da bari sonunda da güzel pas versin. Bir tık daha arttırdık. Hatta biraz daha arttırsak bir tane ilerleme puanımız kalıyor. Çok da bir şey arttıramadı ama 76 alçaktan pas, yüksekten pası 71. Bir tane ilerleme puanını da fiziksel temas zıplamaya verelim. 90 seviye oyuncumuz. Bu şekilde kaydedelim. Ben bazı yerlerden aldım. Paslarına verdim kendisinin. Ofansif orta saha futbolcumuzu da fulllesek. Bu genç futbolcumuz. 10 binlikleri de basıyoruz. Elde 5000 falan şu an kalmadı. GP ile oyuncu alıp satmamız gerekiyor. Oyuncu ilerlemesi diyelim. Buradan takım oyun tarzını ayarladığımızda çok iyi. Hızlı kontrata oyuncumuzun iyiymiş. Bu şekilde yaptığımızda 90 seviyeyi bile görüyor oyuncumuz. Dağıtımı böyle yaptığımızda 90. Ofansif orta saha futbolcumuz. Pasları alçaktan pası iyi. Bitiriciliği düşük. Hızlı hızlanması bu şekilde. Dengesi de var. Böyle kaydedelim kalsın. Yüksek seviyeli olsun. Ofansif orta sahadaki yıldız futbolcumuz. Diğer futbolcularımıza baktığımızda Casemiro, Koundé ve Molina. Onların da seviyesini maksimumuna çıkaramayız ama en azından oyun tarzlarını falan halledelim. Bizim menajerimiz açıktaymış. Onu bir değiştirelim. Hatta menajeri komple değiştirelim. Buradan Zeiss'leri tercih edelim. Zeiss'ler olsun ve hızlı kontratak yapalım. Takım oyun tarzı da hızlı kontratak olarak değiştirdiğimizde böyle. Şu an bir Koundé kaldı. 66. Onu da yükseltelim. Takım oyun tarzımız 99'a gelirse iyi olacak. Kadromuzun son haline bir bakalım. Sıfırdan parasız oluşturduğumuz kadro. Adaylı sözleşmelerle ilerideki futbolcularımızı fullledik. Forvetimizi, sağ açığımızı, ofansif orta sahamıza. Gerisi bazı futbolcular Casemiro, Koundé, sağ bek onlar maksimumda değil. Diğerleri zaten maksimum seviye. Yedeklere de elimizdeki yüksek seviyeli futbolcuları yerleştirdik. Kolektif gücümüzü de arttırdı. Daha seviyesini yükseltmediğimiz savunmadaki futbolcularımız var. Güzel bir kadro oldu aslında. Bakıldığı zaman bu kadroyla da iş yapabiliriz. Zaten kaleci benim kalecimden daha iyi. Ben kaleci çıkaramıyordum. 85 seviyeli kaleciyi genelde kullanıyorduk. Bir de Kepa'yı çıkardık. Kepa'yı çok tutmadığım için hani fazla kullanmıyorum. Aslında bu kaleciyi daha çok kullanabiliriz biz. Şimdi bu kadromuzda bir maça çıkalım. Rakibimiz geldi. Bayern Münih takımını seçmiş bir rakibimiz var. 2658'de kolektif gücü vardı. Kullanıcı adı Alper'de. Ülkemizden bir rakibe karşı denk geldik. Böyle de bir şey olamaz. 4 futbolcu da formsuz. Açıklarımızın biri formda olsaydı. Ofansif orta saha Teze. Çok kötü denk geldi. Hiçbir futbolcumuzu çıkarmayacağız. Yorulsalar da sonuna kadar oynayacaklar. Yedeklerde güçlü futbolcularımız var ama biz bu futbolcularımızı adaylı sözleşmeli aldıklarımızı en azından bir görelim istiyoruz. Rakibinde iyi bir kadrosu var. Keşke formda gelselerdi. Formdaki hallerini merak ediyordum. Özellikle de 3 yıldızlı adaylı sözleşmeleri aldıklarımızı ayrıca merak ediyorum. Dilleros'un sol açıkta oynatıyoruz kendisini. Ama bu maçta formsuz geldiler. Yine de bu halleriyle iyi oynayabilirler belki. Rakibimiz Luis Roman'ı kullanıyor. Top çevirme menajeri. Biz oyuncuları çok koşturmayalım. Yoksa erkenden yorulacaklar. Forvetimize büyük iş düşüyor. Casemiro. Dilleros'un aşağı çekip kurtarabilir mi aldı derken faul. Uzun atsak Simeone'nin ne işi var burada ama bari şuraya havadan pas. Blind bunu indirebilirsen tehlikeli olur. Kaptık orada. Blind
Şunu yukarı verebilsek. Tekrardan top önümüzde. Blind. Blind'le ortamız. Gelir mi bir kafa vuruşu Simeone? Az farklı avut. Gole yaklaştık. Çok zorladık sol taraftan. Orta yapmayı denedik. Fena da bir orta değildi ama Simeone'den kötü bir kafa vuruşu. Bu Carvalho da izliyor. Casemiro. Uzaklardan bir şut denesek. Casemiro'yla bayağı da sert vurdu. Az farklı avuta. Sonradan top bir hızlandı. İsabeti sağlasaydı sürpriz bir gol de gelebilirdi. Simeone geçemedi rakibini. Kunde bu topa da geldi. Tekrardan Dilros'unu gördük. Arka tarafta Bergwijn'a doğru. Yapıştır Bergwijn yan ağlarda. Bir an Bergwijn geriye doğru kaçtı. Offside'miş. Offside'den kaçtı demek ki. Yine de topa yetişti. Rakibimiz indirdi. Cancelo top bizde. Dilros'unla gelişine şutumuz. Kaleci Neuer. Üst üste şutlar. Bu zayıf oldu. Kenarda Messi çok tehlikeli. Rakibimiz tehlikeli geliyor. Şu üstteki oyuncuya geçirelim. Lionel Messi'nin ortası. O top nasıl falso aldı? Taça doğru nasıl döndü öyle? İyi falso verdi aslında. Ama yanlış yere. Molina kendisine 5 yıldızlı adaylı sözleşme harcadık. Hakkını vermesi lazım. Yukarı doğru dönelim. Kenardaki futbolcumuz iyi kaçtı arkaya. Bergwijn. Cancelo yetişiyor ama hadi Bergwijn. Simeone'yi görelim. Simeone döndü vurdu. Kalecinin üstüne. Etkili geldik. Molina. Yukarıdaki isim. Tekrardan ortaya dönelim. Bir daha kanada. Arkaya doğru indirmek istedik. Kaleci Neuer. İyi geliyoruz. Sağlı sollu geliyoruz ama bir türlü golü bulamadık. Kenarda çok büyük boşluk var. Grealish ayağından açtı. Pas kötü. Orada son anda bir müdahale. Kunde. Casemiro. Yukarı dönsek. Savunma arkasına da oraya değildi ama kanada attı. Ortadaki oyuncuya atacaktım. Orada koşu vardı. Orayı da gösterdik aslında ama kenara doğru gitti. Bayağı da şut çektik. 4 şutumuz var. Rakibin bir şutu. Kanat oyuncularımız formsuz gelmesi, hatta yukarı falan baksaydı bayağı etkili olabilirlerdi. Savunma arkasına da güzel koşular yaparlardı ama yine de bu şekilde de fena değiller. Tekrardan Simeone'yi görsek. Kötü bir pas. Paslarda sıkıntı var. Teze. Aşağıya dönelim. Molina. Açık futbolcumuzu kaçırabiliriz. Bergwijn. İçeride adamlarımız giriyor. Bergwijn güzel ortala. Hadi Simeone. Buna vurdun. Yine dönen topa iyi vurdu, sırtı dönük de. Zaten adamın kafa özelliği yok. Biz de Simeone'ye sürekli hava topu atıyoruz. Doğru. Adamı suçlayamayız. Bu arada bu Simeone değil. Bu esmer bir futbolcu. Ben de Simeone zannediyorum. Carvalho gelmiş. Onunla kullanalım. Nasıl kullanacak? Carvalho'nun ortası bayağı etkili. Arka taraftan kafa vuruşu gelmedi. Molina. Baskımız. Mbappe yetişmek çok zor ama iyi müdahale. Molina. Bergwijn. Aşağıdaki oyuncumuzu görsek. Bergwijn topla kendini. Geri gel. Oraya kötü pas. Neymar çok tehlikeli. Erling Haaland. Ayağından açtı ama Kunde yetişirsin. Kunde, Erling Haaland boz şunu. Son anda öyle bir yer uzaklaştırdı ki çok tehlikeli adamın önüne. Ayağa paslarla çıkalım. Sağ bek futbolcumuz üzerinden gidelim. O en azından yetenekli. Ortayı görsek. Tekrardan sağ bekimizi de görelim. Güzel orta yapar belki diyeceğim de içeride şu an adamımız yok. Hadi Bergwijn. Ayağından açtı rakibimiz. Kaptık orada. Ortaya doğru. Carvalho. Şimdi gelişine bir şut. Olur mu gol? Oldu bu sefer. Sonunda kaleciyi geçtik. 1-0 öne geçtik. Adaylı sözleşmeyle kurduğumuz kadroyla ilk golümüz bu şekilde oldu. Birçok futbolcumuz da formsuzdu. Zaten ileri tarafta tek formda olan futbolcu Simeone'ydi. Golü de onunla attık. Teze ama iyi oynuyor. Formsuz hali böyleyse formda halini merak ediyorum.
Tekrardan Molina'yı görsek. Aşağıda ver Molina. Ver şu topu. Neymar çok tehlikeli. Funda ile kapatalım. Geri döndü. Çok tehlikeli. Erling Haaland. Kalecimiz de ona rağmen iyi çevirdi. Yukarıdaki adamımıza versek. Dilrosun indirebilirsin. Hakan Çalhanoğlu ayağından açtı. Tekrardan Dilrosun'a. Yukarıda da oyuncumuz geliyor. Rejinders. Hadi Rejinders, koşamıyor ki. Ayağından açtı. Alır mıyız? Alamıyoruz. O kimmiş? Marquinhos. Ne kadar güçlü gitti. Neymar. 1-1'e gelebilir gibi sanki şu an oyun. Neymar ayağından açtı. Müdahalemiz 2 kişi. Şunu indirebilir mi? Simeone. 1-0 bitti. Zor bir maç oldu. Epey şut çektik ama ilk yarıda daha fazla çektik. 4 tane şut. Rakibimizin ikinci yarıda birkaç tane etkili şutu vardı. Toplamda 7 tane şutumuz var. Rakibin 3 tane şutu. Pasları da oldukça fazla yaptık. Beklentimin üzerinde bir maç oldu ama oyuncularımız formsuz geldi. Keşke formda gelselerdi. Formdaki hallerini merak ediyordum. Özellikle de Dilrosun 3 yıldızlı futbolcumuz. Göbek'te sol açıkta oynattığımız futbolcumuz. Ama buna rağmen iyi oynadılar. Oyuncu derecelerine baktığımızda rakipte Neuer, Modric, Cristiano Ronaldo, Neymar 6'şar derece almış. Tchouaméni de var rakipte ki o kartını çok beğeniyorum. Simeone galibiyeti getiren golümüzü attı. Fabio Carvalho o da asist yapmıştı. Stoperimiz Kunde de çok iyi derece almış. Ve o daha maksimum seviyesinde değil. İyi oyunculardan biri. Sağ bekte de kullanabiliyoruz. Yani Molina bence bu kadar kötü oynamadı. Zaman zaman onunla da ataklar yaptık ama ona en düşüğünü vermiş oyun. 5 yıldızlı adaylı sözleşme verdik kendisine. Oynayacak, başka çaresi yok. O en iyisini oynayacak yani. Normalde sağ beke 5 yıldızlı kolay kolay vermem. Ancak böyle özel bir sağ bek olması lazım. Alexander Arnold gibi filan. Yoksa 5 yıldızlı adaylı sözleşmeyi kolay kolay bir beke vermezdik. Sıfırdan para harcamadan biriktirdiğimiz adaylı sözleşmelerle kurduğumuz kadromuz güzel bir kadro. Maksimum seviyeye geldiğinde daha da etkili oynayacaklardır muhakkak. Bol pozisyonlu bir maç oldu. Son dokunuşlarda sıkıntımız var. Pas olsun, şut olsun. Kaliteden dolayı diyebiliriz. Oyuncu özelliklerinden dolayı diyelim. Daha doğru olacaktır belki. Bir de formsuz gelmeleri de etkiledi bunu. Sizler de adaylı sözleşmeyle alıp böyle çok beğendiğiniz futbolcular varsa 3 yıldızlı olur, 4 yıldızlı, 5 yıldızlı yorumlarınızı lütfen bizlerle paylaşın. Hatta beğenmediğiniz de varsa bunu kesinlikle almayın, beğenmedim diyorsanız da lütfen onları da bizlerle paylaşın arkadaşlar. Sizlere günler, iyi seyirler, hoşçakalın.